Herkese merhaba. Geçen günlerde Instagram hesabımda bir duyuru yapmıştım. Adli tıpla ilgili aklınızda kalan, merak ettiğiniz, bilmek istediğiniz sorular varsa onları bana sorabileceğinizi ve YouTube hesabımda bir video içerik üreteceğimi belirtmiştim. İlginiz için çok teşekkür ederim. Birbirinden güzel, birbirinden ilginç sorular var. Soruların hepsine cevap vermeye çalışacağım. Instagram hesabından ki burada belirteceğim, beni takip edebilirsiniz. Bununla birlikte YouTube hesabımdan yorumlarda, videolarla alakalı yorumlarda bana aklınızda kalanları tekrar sorabilirsiniz. Ben onları uygun platformlarda cevaplamaya çalışacağım. İsterseniz sorulara geçelim. İlk sorumuz, hiç unutamadığınız bir anınız oldu mu? Takdir edersiniz ki adli tıp uzmanıyla aynı ortamda bulunduğumuz zaman genelde bu soru soruluyor. Aile fertleri soruyor, başka insanlar soruyor. Çok ilginç vakalarla karşılaşıyorsunuz, nasıl dayanıyorsunuz, nasıl yapıyorsunuz, çok ilginç bir anın var mı? Şeklinde sorularla karşılaşıyoruz. O yüzden bu soruyla ilk defa karşılaşmıyorum. Aslına bakacak olursanız bizim karşılaştığımız vakalar normal insanlarla kıyaslandığı zaman adli olaylar olması hasebiyle ilginç ve unutulmayacak anılar barındırabiliyor. Ama özellikle hiç unutamayacağım bir anı olarak söyleyecek olursak 90 yaşlarında bir teyzeye otopsi yapılmıştı. Aslında adli bir durumu yoktu. Yalnız şüpheli bir ölüm olayı olduğu iddiası üzerine otopsi yapılması için tarafımıza gönderilmişti. Buraya kadar herhangi bir problem yok. Yalnız otopsi işlemi içerisinde doğal ölümü düşündüren bulguları tabii ki tespit edebiliyorduk. Bununla birlikte batın bölgesini incelediğimiz sırada rahim ile yumurtalık arasındaki bir kanal var. Tuba uterina diyoruz biz ya da rahim yolu kanalı halk arasındaki deyimle. O kanalda 7-8 aylık bulgular gösteren taşlaşmış vaziyette bir fetüs vardı. Tabii onu görünce gözlerime inanamadım ilk başta. Sonrasında tabii biz bu fetüsü incelemeye falan gönderdik. Olayla çok direkt ilişkili olmadığım için sadece görüntüyü biliyorum ama sonrasında takip ettiğimde aile fertlerinden alınan bilgide 20 yaşlarında bir gebelik geçirdiği, onun düşük yaptığını düşündüklerini, başka bir gebelik öyküsü de olmadığını belirtmişlerdi. Daha doğrusu ben böyle biliyorum. Ama o görüntü unutulmaz bir görüntüydü. Yani tahminen büyük ihtimalle 70 yaşlarında bir fetüsle karşı karşıya kalmıştım. Adli bir önemi var mı? Tabii ki tartışılır. Olayın durumuna göre belki önemli olabilir ama ilk planda tabii ki de yok. Ama literatürde gördüğümüz buna benzer olgular tanımlanmış. Bu vakayı unutamıyorum. Daha doğrusu ilginç olması hasebiyle unutamıyorum. Diğer türlü vakalar zaten sorularda var. O yüzden onlara da cevap vereceğim. İkinci soru, her yaş grubundan cesetle karşılaşıyorsunuz. Ya bu her yaş grubundan karşılaştığınız ceset hayatı sorgulamanıza neden oluyor mu diye sorulmuş. Tabii ki adli olaylar sadece 50, 60, 40, 20 bu yaşları barındırmıyor. Anne karnında daha birkaç haftalık veya aylık bir fetüsle veya 90 yaşlarını aşmış bir insanla da karşılaşabiliyoruz adli olayda. Hayatı sorgulama derken sadece yaşa bağlı olarak düşünmüyorum ben. Zaten otopsi işlemi başlı başına insan hayatını sorgulayan bir işlem. Ve bu sorgulama işlemini de çekinmeden, korkmadan, üzerine düşünmekten çekinmeden yapmamız gerektiğini düşünüyorum. Ama şu farkındalığı tabii ki her seferinde görüyorum ve her zaman daha da oturuyor bende. O öz denilen yapı insandan ayrıldığı zaman aslında Koreli de olsa, Uzak Doğulu da olsa, Avrupa kökenli, Kafkas kökenli de olsa ya da Afrika kökenli insanlar da olsa iç organlarımız ve vücudumuzu oluşturan parçalar çok büyük bir benzerlikte. Ama o öz kişinin o benliğini oluşturan yapı aslında insanı insan yapan şey. Bu yüzden hayatı sorgulama tabii ki oluyor. Ama bu sorguların sonucunda insanın ne kadar değerli bir varlık olduğunu görüyorum. Bu arada soruyu soran arkadaşlara da teşekkür ediyorum. Öncelikle ilk soruyu soran arkadaşıma, sonra da bu soruyu soran arkadaşıma teşekkür ediyorum. Bundan sonra sorulardan sonra bu teşekkürü ileteceğim.
Evet, üçüncü soruyu soran arkadaşımın sorusu şu. Ona da teşekkür ediyorum bu arada. Ceset inceleme sırasında kontaminasyona uğrarsa nasıl bir yol izleniyor? Öncelikle kontaminasyon ne demek? Onu bir burada açıklamam lazım. Kontaminasyon o ortamda bulunmaması gereken ama o ortama bir şekilde aktarımı gerçekleşen madde, materyal, bulaş neyse artık bunlara deniyor. Biz bunu tıp terimlerinde, tedavi süreçlerinde genellikle enfektif ajanlarla ilgili kullanıyoruz. Ama adli bilimlerde tabii ki bu mikrop da olabilir, mikroorganizma da olabilir ya da herhangi bir başka olay yerini kirletebilecek malzeme de olabilir. Ceset incelemesi sırasında kontaminasyon meydana gelirse ne yapıyoruz? Peki ona bakalım. Öncelikle zaten bu kontaminasyon aşamasının gerçekleşmemesi lazım. Olay yeri inceleme ekipleri buna yönelik zaten önlemleri alıyor. Olay yerinin kirlenmemesi, herhangi bir dışarıdan müdahaleye maruz bırakılmaması adına bütün koruyucu önlemler sağlanıyor. Bunun dışında adli tıp özelinde değerlendirmeye çalışacağım ben. Yoksa diğer adli bilimler alanı da kendi içerisinde kontaminasyona karşı korunmalı. Ama adli tıpla ilgili herhangi bir ortama meydana gelen bulaş varsa veya enfektif bir ajan varsa veya kimyasal değerlendirmeyi etkileyecek herhangi bir ajan maruziyeti olmuşsa olayda tabii ki biz bunu mutlaka not etmeliyiz, fotoğraflamalıyız ve ayrıntılı bir şekilde kaydetmeliyiz. Bunun dışında olayın ilk oluş şeklini öğrenmemiz çok önemli ve incelemelerimizi özellikle onun üzerinde yoğunlaştırmamız gerekiyor. Ama tabii ki bu bulaşı mutlaka değerlendirmeliyiz, göz ardı etmemeliyiz. Ama aslında hani tedavide ilk aşama korunmaktır deriz ya, bunda da bu şekilde olay yerinin ilk başta korunması lazım. Kontaminasyonun gerçekleşmemesi lazım. İlk aşama en önemli aşama. Olduğu zaman dediğim önlemlerle beraber, kayıtlarla beraber normal rutin işlemlerimizi yapıyoruz, örneklemelerimizi yapıyoruz ama bunları mutlaka akılda tutuyoruz. Bir örnek verecek olursam mesela bazı otopsiler tekrarlayan otopsi şeklinde olabiliyor. İlk yapılan yerde tahnitleme dediğimiz işte korunmasını sağlayan kimyasallara maruz bırakılabiliyor cenazeler. Ama biz kimyasal incelemede tabii ki bu tahnitleme işlemi olduğunu belirtiyoruz. O yüzden normalde birinde tespit edildiğinde zehirleyici olabilecek bulgular veya tespit edilen maddeler o tahnit işleminde yapılmıştır diye ilgili kişiler tarafından yorumlanıyor ve biz bu şekilde onu göz ardı edebiliyoruz. Umarım inşallah cevabı bulmuşsunuzdur. Soruyu soran arkadaşıma tekrar teşekkür ederim. Dördüncü soruya geçiyorum. Dördüncü soruda şu soruluyor. Birinin DNA'sı üzerinden kabaca tipi simüle edilebilir mi? Soru için teşekkür ediyorum öncelikle unutmadan. Ben normalde yeniden yüzlendirme ile ilgili bir içerik üretmiştim yapılan bir çalışma üzerinden. Onu da şurada veya burada nerede oluyor bilmiyorum. Kartlara ekleyeceğim. Oradan izleyebilirsiniz video bittiğinde. Bununla birlikte tabii ki orada başka türlü değerlendirmeler vardı. İşte mezarlık yerlerinden yapılan araştırmalar ve kafatasının kullanılması mevcuttu. Burada da arkadaşımız sadece DNA'dan bunu elde edebilir miyiz diye soruyor. Bunu ilk duyduğumda ben direkt evet bir miktar da olsa bu analiz yapılabiliyor diye cevaplardım ama işte bu ortamın bana kattığı bir şey olarak değerlendiriyorum. Kendimi de geliştiriyorum bu sorularla. Tabii ki üzerine bir araştırma da yaptım. Bu araştırmada bulduğum kaynaklara göre son yıllarda özellikle buna yönelik çalışmalar var. Yani eski kaynaklar yok ama yeni çalışmalar daha fazla ki DNA teknolojisi de aslında yeni yeni ilerliyor. Bununla birlikte yüzlendirme için aslında şunu düşünmemiz lazım. Sonuçta çene yapısı, göz yapısı, kulak yapısı, yanak yapısı, göz rengi, saçlar bunları barındıran DNA genomundaki bölgeler hep DNA genomunun çok az bir miktarını oluşturuyor ve bunların tespit edilmesi için çalışmalar sürüyor tabii ki. DNA fenotipleme denilen yolla bu süreçte bayağı bir yol kat edilmiş. Ama kısmi benzerlik olarak da düşünebileceğimiz çalışmalar var ve evet soruya güzel bir cevap olacağını düşünüyorum. Kabaca da olsa bir yüzlendirme, tipleme simülasyonu yapılabiliyor. Ama yıllar içerisinde bu daha da gelişecektir inanıyorum. Beşinci sorumuza geçiyorum. Adli tıp tahsili olmayan ve meraklı birisi öğrenmeye nereden ve nasıl başlamalı? Soru için teşekkür ediyorum tekrar unutmadan.
Adli tıp tahsili nasıl oluyor onu bir öğrenmek lazım öncelikle. Adli tıp uzmanlığı aslında 6 sene tıp fakültesi artı 4 sene adli tıp ihtisasından oluşuyor. Ama özellikle yeni lisans programları da mevcut adli bilimler şeklinde. Bu da başka soruların cevabı olacak aslında. Ama burada benim anladığım sorudan lisanstan öte merakım var ve bu tarz olaylarla karşılaşınca ne yapmam lazım? Bunu nereden öğrenebilirim şeklinde. Açıkçası adli tıp dizi sektörünün, sinema sektörünün çok nasıl diyeyim revaçta olduğu bir alan. Dolayısıyla CSI gibi işte Bones gibi diziler mevcut. Bununla birlikte adli tıp uzmanlığını anlatan diziler de var. Bunlar tabii ki bir nosyon katabilir. Nasıl yaklaşılıyor, neler değerlendiriliyor şeklinde. Bunun dışında adli tıpla ilgili veya gizemli olayların çözümüyle ilgili yayınlanmış ve çok satan kitaplar da mevcut. Bunlarda da gene yaklaşımla alakalı bir bilgi veriliyor. Bu arada şunu da belirtmek istiyorum. Bu dizi kitap olayları bazen ileri şekilde anlatılabiliyor. Kurguya girdiği için normal pratikte uygulanamayacak şeylerin uygulanıyormuş gibi gösterildiği de oluyor. Ama ülkemizden çok güzel bir örnek var. Hocamız Profesör Doktor Sevil Atasoy'un da yapımcılığında bulunduğu Kanıt dizisi aslında bir nosyon katar insanlara. Zaten çok sevilen ve sürekli takip edilen bir diziydi. Hala da takip ediliyor. Benim düşüncem buralardan bilgiler edinilebilir ve benim hesabım gibi hesaplar varsa veya özellikle benim hesabım takip edilirse adli tıpla ilgili bayağı bir bilgi vermeye çalışıyorum. Umarım da faydalı oluyorumdur. Evet, içeriğin fazla uzun olmaması için diğer soruları başka bir videoda anlatacağım. Kanalıma abone olup buradan şuradan gene nereden olduğunu bilmiyorum. Abone olup takipte bulunabilirsiniz. Bildirimi de açarsanız özellikle attığım videolar hemen size gelmiş olur ve diğer soruları da kaçırmamış olursunuz. Bununla birlikte tekrar ediyorum. Bu sorulara bana sosyal medya hesaplarımdan mutlaka burada bir yerde bildiririm. Ulaştırabilir veya yorumlardan da bana aktarabilirsiniz. Takip etmeye çalışıyorum ve cevaplayacağımı düşünüyorum. Umarım aradığınız yanıtları bulmuşsunuzdur. Soru soran arkadaşlara söylüyorum. Bu soru cevap etkinliğini her ay yapmayı düşünüyorum. Tabii ki sorulan soruların miktarına göre değişebilir bu program. İçeriği beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Adli bilimci arkadaşlara veya adli bilimlerle ilgilenen, bu olayları seven, araştırmayı seven kişilere ulaştırabilirsiniz. Herkese iyi günler diliyorum. Sağlıkla kalın.